Herkese merhaba. Hiç örgü bilmeyen ancak bu işe merak salmış örgü severlerin kolaylıkla örgü öğrenmeyi başarabilecekleri videomuzun ikinci serisine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi size ikinci serisinde sihirli halka nasıl yapılır, sihirli halkanın üzerine sık iğne ya da trabzan nasıl çıkılır ve yaptığımız sihirli halkayı nasıl kapatabiliriz gibi terimleri burada göstermiş olacağım. Bir önceki videomuzda zincir çekip trabzan yapmıştık ve zincir çekip çakma trabzan yaparak devam etmiştik. Şimdiki videomuzda da sihirli halka yapmayı öğreneceğiz. Gene ben burada 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Aynı zamanda da koton içerikli bir ipimi kullanıyorum. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Dikkatli izlerseniz eğer kesinlikle özellikle örgüye yeni başlayanların çok hızlı bir şekilde yol kat edeceğini anlatmak istiyorum. İpimizi tutuyoruz. İşaret ve baş parmağımızı kullanıyoruz genelde. İpimizi iki parmağımızın arasına geçirdik ve burada bunu sabitledik. Aynı zamanda ipimizi, yumaktan gelen ipimizi bir tur çeviriyoruz. Bakın bir tur parmağımda ipimizi çevirdim. İpimizin ucu burada. Onu bırakmıyoruz. Tekrar gösteriyorum. İpimizi tutuyoruz ve bir tur yumaktan gelen ipimizi çeviriyoruz. Yumaktan gelen ipimizi şöyle iki parmağımızın arasına koyuyoruz ki bu gevşeklik sağlamasın. Birazcık şurada sıkı dursun diye. Şimdi şu ipimizi tığımıza hepsini birlikte bir kere de geçiriyoruz. Ve tığımızdan kancamıza yumaktan gelen ipimizi tekrardan tutup içinden geçiriyoruz. Ve bir kere geçirdim. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyoruz. Kilit zincirimiz. Aynı zamanda bunu yavaşça çıkarttık ve bakın bir halka oluşmuş oldu. İşte bunun adı sihirli halka. Bu ucu çektiğimizde üzerine biraz ördükten sonra bu halkamızın delik kısmı yani kapanmış olacak. Şimdi buraya parmağımıza ipimizi çok sıkı olmamak şartıyla doluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Nasıldı? Tutuyoruz iki parmağımızla ipimizi. Tığımız çok sıkı ve çok gevşek değil. Gördüğünüz gibi gayet rahat tığımızda ipimiz hareket edebiliyor. Ve altından dolanarak bir tane sıkılıyoruz. İpimizi çekiyoruz. Tığımızı yukarı kaldırarak sıkıladık. Şimdi şu ipimizin tek kenarı vardı ya arkadaşlar. Buraya batıyoruz. Daldırdık deliğimizin içinden ve ipimizi buradan çektik. Tığımızın üstüne geldi. Tekrar gösteriyorum. Tığımızı ipimizin altından soktuk ve kıvırarak bu ipi, parmağımızdaki ipi çıkarttık. 2 tane oldu. Ama şu halkayı bırakmıyoruz. Burayı sıkı tutuyoruz. 2 tane olmuş olan ipi tekrar dolandırdım ve ikisini birlikte çektim. Tekrar yapıyoruz. Tığımızı, ipimizi altından geçirdik. Diğer ipimizi yakaladık ve onu da çıkardık. Şimdi üzerine tığımızın tekrar ipimizi aldık ve ikisini birlikte çektik. Tekrar yapıyorum. Geldim ve ipimi aldım, çektim. Şimdi ikisini birlikte çekiyorum. Ve böylelikle bakın burada zincirlerimiz oluşmuş oldu aslında. Ve bunlar bizim sık iğne dediğimiz terimler. Sık iğne de ipimizi bir kere de tek çıkmaktan oluşuyor. Ve şu ana kadar biz 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar yapıyoruz. İçine batıyoruz. İpimizi
çektik ve çıkardık. Şimdi ikisini birlikte çekiyoruz. Böylelikle 6 tane bu işlemi yaparsanız eğer sihirli halkanızda 6 sık iğne olmuş olur. Aynı zamanda bu başlangıç amigurumi tekniğinin de başlangıcıdır. Şimdi bu yuvayı artık kapatma zamanı. Bu kalan ilk parmağımızı dolamış olduğumuz ipimizi çekiyoruz. Bakın çektikçe yuva küçüldü. Ve örgümüz daha belirgin hale geldi. Biraz daha çektim ve kapandı. Burada bizim zincirlerimiz vardı. Burası ise bizim ördüğümüz yuva. Şimdi bu yuvanın içine bir tane daha batıyorum. İlmek çıkarttım. İkisini birlikte çektim. Şimdi burayı bağlamayı gösteriyorum. Tığımda ipim var. Şu bizim örgü zincir yuvalarımız vardı ya. Her bir içinden çıkararak birleştirdiğimiz bizim bu zincir yuvalarımızı oluşturuyor. Bunun başına bir tane battım. Ve ipimi buradan çıkarttım. 2 tane oldu. Şimdi buraya tekrardan çıkartmış oldum. Ve böylelikle sihirli halkamı yaptım. Üzerine de sık iğnemi gitmiş oldum. Şimdi üzerine 2 tane zincir çekerek trabzanlarla sihirli halkanın üzerine örmeyi gösteriyorum. 2 zincir çektim ve üzerine ipimi aldım. Sıradaki boşluğa yani sıradaki zincirlerimize batıyorum boşluğa. İpimi ilmekten çıkarttım. 3 tane oldu. İkisini bir çekiyorum. Bakın trabzanlarımız oluşmakta. Tekrar battım ve ipimi çıkardım. 3 tane oldu. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizin içine battık. Tekrar gösteriyorum. Batıyorum. İkisini bir çekiyorum ve ikisini bir çekiyorum. Şimdi bizim yukarıya çıkmış olduğumuz bir yer vardı burada bakın. Buraya da dibine bir tane daha yapıyorum. İkisini bir çektim ve ikisini bir çektim. Şimdi bu zincirimizi şuradan batmıyoruz da şu yukarıya doğru şöyle ters çevirdiğimizde zincirlerimiz olmuş oluyordu ya. Bu zincirin tam şu tepesine batacağım. Ve bu bizim kusursuz sıra başını kapatmamıza yardımcı olacak. Bakın üzerine ip almıyorum. Buraya battım. İpimi çıkardım. Ve kapattım. Şimdi üzerine bir tane zincir çekebilirim. Ve spiral bir şekilde örmeyi size göstermiş oldum. Bir diğer teknik ise motiflerinizde yapabileceğiniz ve trabzanla üst sıralara çıkabileceğiniz motif başlangıç göbeğindeki sihirli halkadır. Şimdi de onu yapalım. İpimi tutuyorum. Bir kere baş parmağımın üzerinde dolayıp ipimi sıkı bir şekilde 2 parmağımın arasına sabitledim. Şuradaki kalan ipimi tutuyorum. Ve burası sabitlenmiş bir şekilde duruyor. Tığımı direkt her iki ipin altından tutup batıyorum ve yumaktan gelen ipi buradan geçiriyorum. Dolandırdım ve geçirdim. Bakın ilmek geçirmiş oldum. Şimdi buraya bir tane kilit zincir çekiyorum. Ama bu halkamızı bırakmıyoruz. Ve buraya 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane kilitlediğimizi sayıyoruz. Üzerine 2 tane zincir çekiyoruz. Artık zincir çekmeyi biliyoruz. Üzerine ipi alıp
trabzan yapmayı da öğrenmiştik. Şimdi de buraya trabzanı 3 tane ikili trabzan olarak yapıyoruz. Üzerine ipimizi aldık. Boşluktan girdik ve çıkardık. Ve buraya ikisini birlikte ilmek çıkardık. Tekrar yapıyoruz. İpimizi çıkardık. İkisini birlikte çektik. Ve 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar üstüne ipimi aldım. Boşluktan geçirdim. Hep bu sihirli halkada ipin üzerine örgü örüyoruz. Yani bu bir sık iğne olabilir, trabzan olabilir, hiç fark etmez. Genelde trabzan ve sık iğne teknikleriyle kullanılır. Ve böylelikle sizler de bu tekniklerle dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Ne yaptık? 3 tane ikili trabzan yaptık. İkili trabzan da üstüne ipi alıp 2 defa da çekmekte. Bu kısa kalan ipimizi, yuvayı artık kapatmak istiyoruz. Biraz sıkılayabiliyoruz. Şöyle çektik ve kapandı. Tekrar üzerine parmağımızın ipimizi doladık. Bu çekmiş olduğumuz ipi şöyle kenara koyuyoruz. Ayrı tutmayın. Bu doladığımız ipin de üzerine öreceğiz şimdi. Bakın ip 2 kat kalmış oldu. Zincir çekiyorum. 2 tane. Üzerine ipimi aldım. Boşluğa batıyorum. Ve tığıma ipimi çektim. İkisini bir. Trabzan olmuş oldu. Üzerine ip alıyorum. İkisini birlikte çektim. Tekrar yapıyoruz. İkili trabzanda daima önce ikili sonra ikili olmuş oluyor. Bakın 3 tane yapmış olduk. Son bir tane daha yapalım. Üzerine ipimizi aldık. İkisini birlikte. Şimdi sırayı kapatmayı da göstereceğim. Nasıl kapatılıyor bu sıra? Böyle yaptık. Elimizde oldu. Ve bu alttan gelen ipimizi artık biraz çekebiliriz. Bakın burayı çektiğimizde çok fazla, tabii ki de fazla güç uygulamayın ama çektiğiniz zaman bu orta göbeğimiz sihirli halkada kapanmış oluyor ve gayet muntazam bir şekil oluyor. Daha sonra bu kalan kısa ipi ilmekler arasında gezdirerek ve düğüm atarak sabitliyoruz. Hem açılma yapmaz hem de kopmaz. Bakın herhangi bir ilmek çıkartmıştım. Bu ipi de buradan geçirdim. Zincir oldu. Buraya bir tane zincir atıyorum. Şimdi bu kalan ipi şöyle ilmek arasında tekrar çıkarttım. Bunun da üst sıralara geçtiğimizde üzerine örebiliriz. Örgümüzün iyi yüzünü çevirdik. Ve buraya 2 tane zincir çekiyoruz. Ve bu oluşmuş olan zincirlerin ilk tepesine batıyorum, çıkarttım ve ikisini birlikte çektim. İşte bu kadar. Sihirli halka tekniği ile istediğiniz kadar örgünüze başlangıç seviyesi olarak görebilirsiniz. Hiç bilmeyenlere sıfırdan örgü öğretme serisinin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz eğer artık siz de çok güzel projeler yapabilirsiniz. Trabzanlar yapabilirsiniz, sihirli halka üzerine başlangıçlar yapabilirsiniz, zincir üzerine kurulum yapabilirsiniz. Sadece hayal gücünüze kalmış olan bir şeyi sizlerin yaratmanıza kaldı. Sayfamı beğenmeyi, abone olmayı ve alta yorumlara da daha sonra ne yapalım
beraber hangi projeleri gerçekleştirelim diye yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Sayfamı beğenmeyi, abone olmayı ve alta yorumlara da daha sonra ne yapalım, beraber hangi projeleri gerçekleştirelim diye yazarsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.